Dostlar hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte piyasalara bir değineceğiz. Piyasalarda FED öncesi son hareketliliğin neler olabileceğini gene bu video içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Dolar kuru, altın kuru, sterlin ve euro bizler için ilerleyen günlerde bir düzeltme süreci içerisine girebilir mi? Benim beklentilerim son bir düşüş sürecinin TL bacaklı kurlarda yaşanacağı yönündedir. Bu videomuzda da sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Altın tarafında da yukarı yönlü beklentilerim var. Bunları da gene bu video içerisinde sizlerle birlikte paylaşıp konuşalım istiyorum. Son zamanlarda gündeme damga vuran ÖTV tartışmaları var. Bunun dolar kurunun 18 liralara yaklaştığı bir dönem süreci içerisine denk gelmesi de oldukça manidar olarak görülmekte. Belli ki hükümetin özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda yetkiyi de ele almasıyla birlikte ÖTV tarafında bir planları olduğu belli. ÖTV tarafında artışlar denildiği gibi 3 kat yukarıya çekilebilir mi? Benim beklentim burada artışların 3 kat yukarıya yönlü değil, piyasaların hoşuna gideceği bir şekilde arkadaşlar ÖTV indirimi şeklinde gelişeceği yönünde. Bu yolla özellikle araba alma planları yapanların fakat döviz tarafında bekleyenlerin dövizlerinin bozmaları sağlanıp piyasadaki araç hareketliliğini de hızlandırmaya çalışacak bir hükümet politikası gelebilir. Dolar kurunda FED beklentileri 100 bas puan ve bu 100 bas puan artışında %9.1'lik ABD enflasyonundan kaynaklı olarak çıkarılabileceği yönünde FED'in faizleri daha yüksek miktarda agresif bir şekilde aktarabileceği yönünde. Fakat ben FED'in böyle bir piyasa dengesini bozacak harekete girişebileceğini zannetmiyorum. Özellikle de ABD tarafında resesyon beklentilerinin oldukça artması ve bir durgunluk sürecinin ABD tarafında beklenmesi yönündeki hareketlerin devam etmesiyle birlikte 100 bas puanlık bir faiz artışının ABD tarafından gelebileceğini düşünmüyorum. FED'in bu ayki ayın 27'sindeki toplantıda şahin bir tutumdan çok güvercin bir tutum sergileme yönünde hareketlerde bulun. Beklentilerim dahilindeki en iyi senaryolardan bir tanesidir. Dolar kurunda 18 liraya doğru FED toplantısına ve bu 18 liranın üzerine doğru hareketler gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Çünkü şu an itibariyle dolar kuruna baktığımız zaman oldukça kuvvetli bir dolar kuru. 17.85 civarlarında da hareket eden bir dolar TL kuru sizlerle birlikte zaten izliyoruz. Dolarda 18.40 tepesi yukarıda gerçekten aşılmaması gereken bir zirve. Eğer ki bu bir çözüm bulunup 18.40 zirvesinin geçilmesi önlenemez ise bunun üstü zaten kopuk bir seviye. Bu seviyede artık biz gözümüzü bir anda 19 liralarda 19.50 civarlarında açma imkanımız da oldukça yüksek. Fakat bu 18.40 kuvvetli bir direnç bölgesi olacaktır. Hükümet, politika yapıcılar, özellikle ekonomi cephesinde bulunanlar bu 18.40 kar realizasyonunun gelebileceği bölgeyi iyi değerlendirilebilir. Buralardan iyi açıklamalar yapılabilir ise arkadaşlar 18.40 seviyesinden aşağıya yönlü 17.35 hatta 17 TL'ler civarına doğru dolar TL kurunda aşağı yönlü bir hareketi tekrardan başlatabilirler. Benim de beklentim dolarda burada bir aşağı yönlü hareketin izlenebileceği, özellikle 18, 18, 30 aralığından aşağı yönlü bir düzeltme sürecinin son kez gelecek bir düzeltme sürecinin yaşanabileceği yönünde. Bu da dolar borcu olanlar için iyi bir fırsat niteliği taşıyacaktır diye düşünmekteyim. Bundaki düşüncem de arkadaşlar artık dolar kurunda TL bacaklı yani euro Türk lirası olsun sterlin olsun artık son bir hareket, son bir hamle, bir düzeltme hareketi olacağı yönünde. Bu da yaz ayları turizm gelirlerinden kaynaklı olarak bu hareketin yaşanacağı yönündedir. Fakat ilerleyen günlerde Ağustos ayının bitmesiyle birlikte yani okulların açılma sürecinin tamamlanmasından sonraki Eylül'ün 15'inden itibaren de arkadaşlar artık dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerinde beklentilerim dahilinde yıl sonu biliyorsunuz yıl sonu beklentileri birçok bankada değiştirmiş durumda. Benim de teknik olarak beklentim bu seviyeyi koruyamamamız durumunda yukarı yönlü hareketlerin dolar kurunda 22 ile 25 TL civarı arasında bir dolar TL kuruna doğru
bizi götürecek olmasından kaynaklı olaraktan. Yaz aylarının etkisiyle şu an itibariyle e, yediğimiz gıdalar ve meyve sebzenin fiyatlarının da oldukça düşmemesi ve aynı civarlarda kalmasından kaynaklı olarak da bize kış aylarının oldukça sert geçeceğinin sinyallerini zaten piyasalar göstermiş durumda. Öte yandan altın tarafına gene baktığımız zaman sevgili dostlarım, altın tarafında da kapalı çarşı esnafının altın fiyatlarını incelediğimizde altının gramı 1000 liranın altına düşmemekte. Yani esnaf 1000 liranın altında altın satmamakta kapalı çarşı piyasalarında. Bizler de şu an için banka ortamında spot piyasada altını incelediğimiz zaman 985 civarının hala bizler için önemli bir seviye olduğunu gram altında burada zaten takip ediyoruz. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman dipten bir yukarı yönlü dönüş sinyalini zaten gram altın tarafı da yakmış durumda. Buradaki hareket de bizleri gram altın tarafında arkadaşlar yukarı yönlü ilk etapta 985 üzerinde bu 1020 ilk beklentilerimiz ve 1020'nin üzerinde de 1040'lı seviyelere doğru gram altın tarafında götürebilir. Asıl gram altındaki tepe noktası da 1060 seviyesinden geçen tepe noktası. Bu da zaman içerisinde bir iki kere aşınmış ve kırılamamıştı. Fakat bu sefer gram altının dipten geliş seviyesi de 985'lerden olarak hesaplayacak olur isek, bakın şuradaki hareketin 985'ten başladığını düşünecek olur isek, bu hareket bu sefer 1060'ı yukarıya sert bir şekilde kırabilir. Yani benim altın tarafında gram bazlı altın olsun, ons bazlı altın olsun, yukarı yönlü hareketler beklentim. Fed'in açıklayacağı 0.75 bazlı faiz oranından sonra yukarı yönlü sert bir şekilde işleyeceği yönündedir. Ons altın tarafına gene baktığımızda 1680'de bir dipi yaptık. Bu 1680 bizler için bir dip. Bu FED kararıyla birlikte bizler tekrardan 1700 ve 1700 doların altlarında bir sarkma yaşayabiliriz. Fakat 1680 civarından bu hareketin tekrardan yukarı yönlü bana göre dönme olasılığı oldukça yüksek. Yani burada bir ikili dip oluşumu yapılabilir. Tabi bu hareket 1680 dolara kadar çekilecektir demek de yanlış olur. Fed'in saatinde Fed yaklaştıkça manipülatif hareketler de oldukça fazla olacağından dolayı burada bir oynaklık süreci yaşanacaktır. Ben altın ons tarafında olsam kendim için konuşuyorum. 1680 seviyesi kırılmadıkça altın onsunda şu an için pozisyonlarımı korumam ve benim için altın ons tarafında 1680 seviyesi hala da kırılması zor bir direnç seviyesi olarak yerini korumakta arkadaşlar. O yüzden ben 1680 seviyesi kırılmadıkça altının ons tarafında pozisyonlarımı bozmam. Stokastik indikatörüne baktığım zaman burada da gene bir dip çalışmasının yukarı yönlü kafasını çevirdiği görülmekte. Ve buradan da gelecek bir hareket 1765 ve 1866 dolarlara doğru altının onsunda yukarı yönlü hareketin başlamasını sağlayabilir. O yüzden beklentim altın tarafındaki arkadaşların da panik yapmadan verdiğim seviyeler neticesinde pozisyonlarında dikkatli olmaları gerektiği yönündedir. Gümüş tarafında yine beklentilerimiz bizler için 18 doların önemli olduğu bir seviye ve 18 dolar seviyesinde artık biz gümüşte bir dip hareketinin tamamlanmış olacağını düşündük ve buradaki harekette bizleri gümüşte ilk etapta arkadaşlar şuradaki 21.75 seviyesine doğru yukarı atacaktır diye düşüncelerim mevcut. Bu 21.75'in üzerindeki hareketlerle birlikte de zaman içerisinde 25 dolarları kısa zaman zarfı içerisinde gümüşün ons tarafında da sizlerle birlikte takip edeceğimiz düşüncem hala geçerliliğini korumakta. O yüzden gümüşte de beklentim yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği ve buradaki oluşumun bizleri gümüşte yukarı yönlü taşıyacağı yönünde beklentilerim hala daha devam etmekte. Gümüşte de yön bana göre FED toplantısından sonra yukarı yönlü devam edecektir. Gram gümüş tarafını takip eden sevgili dostlarımız için ise gram gümüşte 10.80 ilk benim için kuvvetli bir direnç bölgesinin olacağı bölgeydi. Buranın da yukarı yönlü ons bazlı olarak hareketlerine devam etmesi ve 11.80 kuvvetli direncine doğru gümüşün gramındaki hareketleri devam ettirmesi. Gümüşte de yukarı yönlü hareketlerin sert geçebileceği yönündeki düşüncelerim mevcut. O yüzden gümüşün ons tarafında da 18 dolar kırılmadıkça ve gram tarafında da 10 TL'ler civarından geçen bölge kırılmadıkça gümüşün gram tarafında 13 lira 20 kuruş seviyesinde bulunan alan bizim için önemli bir alan ve dikkatli bir şekilde
takip edilmesi gereken bir bölge olarak ana hedeflerimiz arasında bulunan seviye olarak takip edeceğiz sevgili dostlarım. 13 lira 20 kuruş gümüşte hala da beklentimiz olan seviye bölgesidir. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Euro Türk Lirası'nda da direnç, takip ettiğimiz direnç ve bu direnç üzerinden arkadaşlar 18.50 direnci var burada bir takip ettiğimiz. Burası bizler için önemli bir direnç bölgesi. Bu dirençten tekrardan bir düzeltme, hatta 18.45 18.50 bantları arasında bir direnç bölgemiz var. Bu direnç bölgesinden bir düzeltme tekrardan yaşayabiliriz. TL bacaklı kurlarda olduğu gibi euro tarafında da son bir düzeltme yaşanacağı yönündeki düşüncem sabittir. Bakalım bu düşünceler neticesinde euro, dolar ve sterlin tarafında aşağı yönlü bir düzeltme sürecine piyasalar girebilecek mi? Benim düşüncem gireceği yönünde. Ve tabii bu son düşüşlerin de arkadaşlar bir borç kapatma yönünde iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki düşüncem sabittir. Sterlinde de önemli kuvvetli bir direnç bölgesi takip edilmesi gereken 21.80 civarından geçen bölge. Biraz daha net olarak söyleyebilirsek 21.75 seviyesinden geçen bölge. Buradaki düzeltme de arkadaşlar 21, onun altında 20.70 seviyesine kadar sterlin Türk lirasında geri çekilme seviyelerini başlatabilir. TL bacaklı kurlar gözetimimiz altında olacak. Özellikle FED faiz kararından sonra sevgili dostlarım. Bitcoin tarafında 22.000 doların altında hareketler sizlerle birlikte izliyoruz. Burada bir 25.000 dolar beklentimiz mevcuttu. Bu beklentimiz 24.500 dolar seviyesine kadar Bitcoin'de gerçekleşti. Şimdi bu hareketi 25.000 seviyesine doğru tekrardan taşıyabilir miyiz? Taşıyabiliriz. Burada bir potansiyel hala var. Bakın şuradaki oluşum bir Bitcoin'de dip oluşumu şeklinde takip edeceğimiz bir alan. Buradaki alan üstündeki hareketler bizi hala Bitcoin'de 25.000 ve hatta şuradaki 28.000 dolar seviyesine doğru bile taşıyacak kapasitededir. Bu 18.000 dolar seviyesi altına inmeyip bir kapanış yapmadığı sürece Bitcoin'de dediğimiz gibi arkadaşlar bu sürecinde aşağı yönlü kırıldığını söyleyemeyiz. Bu Bitcoin'de hala dip yapma sürecine devam ediyor. 18.000 yukarıda da 24.000, 18.000, 24.000 bantlar arasında bir dip süreci geçirecektir. Burayı açtıktan sonraki ilk hedefi yukarıda 28.000 dolar ve onun üzerinde de 32.000 dolar seviyesine doğru kademeli bir şekilde ben Bitcoin tarafında da yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyorum. Brent petrol tarafında 94 dolar seviyesi önemli ve buradaki Brent petrolün hareketlerinin arkadaşlar Rusya tarafından özellikle yukarı yönlü yani aşağı yönlü hareketler yapmaması yönünde habire spekülatif hareketler yapılıyor. Rusya elinden geleni yapıyor. ABD tarafında da Biden'ın yapmış olduğu ziyaretler var. O da Suudi Arabistan'dan özellikle petrol üretimini arttırması yönünde taleplerde bulundu. Bu taleplerin ardından tabii Rusya'dan hemen karşılık geldi. O da Avrupa tarafına özellikle arzda kısıtlama yönlerine gitti doğalgaz ve petrol yönünde. O da arz tarafını kısaraktan petrol fiyatlarını hala da yukarıda tutmaya çalışıyor. Petrolde önemli seviye 94 dolar seviyesi. Buradaki 94 dolar önemli bir seviye. Bu 94 dolar seviyesi ve yukarıda da 113 dolar seviyesi arasında bu hareketlerin devam etmesi beklentilerim hala da mevcut. Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte ve petrol fiyatlarında Avrupa tarafına Rusya'nın %20 biliyorsunuz vereceği doğalgaz ve petrol miktarını azaltması Avrupa tarafında da bir panik sürecini başlattı. Bu süreçle birlikte kışın petrol ve ısınma ihtiyaçlarından kaynaklı olaraktan arz ve talebin de çoğalmasına bağlı olaraktan piyasalarda tekrardan bu Brent petrol özellikle yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. Yazın 94 ve 106 bantları arasında hareketin yatay seyri, oradan sonra tekrardan bu hareketin yukarı yönlü değişebileceği, yukarı yönlü hareketlerine başlayabileceği beklentisi bende oldukça yüksek sevgili dostlarım. O yüzden de bu enflasyonist sürecin bizlerin de Merkez Bankası'nın özellikle dövize olan ihtiyaçlarından kaynaklı olarak da bu dolar olsun, euro olsun, sterlin olsun buradaki hareketlerin tekrardan yukarı yönlü dönebileceği düşüncem mevcut. Neyse konuyu fazla uzatmayalım. Şimdilik FED faiz kararı ve bundan sonraki
FED faiz kararından sonra olabilecek atraksiyonları sizlerle bu video içerisinde konuştuk. Sesimden dolayı hepinizden özür dilerim. Biliyorsunuz bir Covid süreci içerisindeyim. O yüzden sesimde biraz kısık çıkıyor olabilir. Ben hepinizi çok seviyorum. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış tüm dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.